Dostlar selam. Citroen Berlingo'nun içerisindeyiz. En yeni kasası ve en dolusu. Ata Citroen'den teslim aldık aracı. İncelemiz için bize verdiler, sağ olsunlar. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi her zaman olduğu gibi ufak bir intro gelecek. Sonra yine videodayız. Bu arada intro izlerken kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz. Evet, incelememize başlayabiliriz. 1540 kiloluk, 130 beygirlik, 250 Nm tork sunan 1.5 dizel motoruyla videomuza konuk olan bu çocuk 1.90 metre yükseklik, 4.40'da uzunluğa sahip. Yani yükseklik olarak hatı sayılır. 4.40 hafif ticariler için orta şeker bir uzunluğa sahip. Dediğim gibi 130 beygir 1.5 motorda 2 tane şanzıman seçeneğiyle geliyor. Biri manuel 6 ileri, biri de otomatik EAT8 şanzımanlı. Bu çocuk EAT8 şanzımanlı olan. Fabrika verisi değerleri kağıt üzerinde 181 km son hız ve 11.2 saniye 0-100 değeri var. Bakalım biz kaç göreceğiz. Ama ondan önce normal bir içini dışını biraz inceleyelim. Sonra testlerimizi yaparız. Şimdi biliyorsunuz bu hafif ticarilerde önemli olan taşıma kapasitesi. Bagaj hacmi 775 litre. Artı buna ek olarak tavanda koyabileceğiniz alanlar, yani güneşliğin üstü, cam tavanımızın altta bulunan ufak bir sepet ve arka bagajın üzerinde yer alan ufak bir bölmesi var. Buraların toplamının 60 litre olduğu söyleniyor. Güzel bir saklama alanı. Ki bu arabada saklama alanları her yerde. Ön camın hemen burada. Ekranın arkasında torpidosu. Bu ufak oyukluğu. Kapı cepleri 2 kademe olarak tasarlanmış. Bence gayet başarılı. Saklama alanları yönünden bol bol. Hafif ticari olarak her deli değerlendirmişler. Bagajın hemen arka koltukların bitiminde metal bir spiratörümüz var. Standart olarak geliyor Shine Mold'larda. Bu spiratör arkada koyduğunuz tavana kadar yapılan yüklemelerde yüklerin orada kalmasına sağlıyor. Ayrıca evcil hayvanınız vesaire varsa yaşam alanına, yani koltukların olduğu bölmeye geçmemesi için bir engel sağlamış oluyor. Ve bu spiratörü sökebiliyorsunuz. Üzerine kendi anahtarıyla geliyor. Yok ben beceremem derseniz servis de bu konuda yardımcı oluyor size. Spiratörü söktüğümüz zaman arka koltuklar bir kademe daha yatar pozisyona geliyor ama araç sonuçta hafif ticari bir araç olduğu için yine arka koltuklar normal bir sedana göre yine her türlü dik. Yüklemeyi fazla düşünmüşler. Arka koltuklar 3 bölmeli olarak, yani 40-40, yanlar orta 20 şeklinde yatabiliyor. Bu size ekstra bir yükleme alanı sağlıyor ama şöyle bir durum var. Popo kısmı, yani koltuğun oturulan kısmı ileri geri oynamadığı için sadece sırtlıkları yatırıp arkada düz bir alan elde ediyorsunuz. Bu yükleme alanı yetmeyenler için sağ ön koltuğu da düşünmüşler. Sağ ön koltuğu öne doğru katlarken hafif de poposu kalkıyor. Biraz daha yer elde etmiş oluyorsunuz. Yani bana göre tek sıkıntısı arka koltukların popo kısmının öne doğru katlanmaması ama sırt kısmını yatırdığınız zaman komple düz bir alan olduğu için bence yeterli. Koltuklardan devam edelim. Yüzey yumuşacık. Hatta şu koltuklarımızı da kaldıralım bir süre. Bu yüzey yumuşacık olduğu için uzun yolculuklarda hiç yoracağını düşünmüyorum. Şöyle bir sıkıntımız var. Bel destekleri çok küçük. Yani bel desteği yönünden belki biraz sarmıyor hissi verebilir. Ama sonuçta spor bir arabada ya da premium bir araçta değiliz. Bu ticari amaçla üretilmiş bir araba. Ticari amaçla üretilmesine rağmen zenit cam tavanından şerit takip asitlerine kadar dolu. Hazır şurada ışık kırmızı yanmışken bir 0 dikelim mi arabayı? Hemen sürüş modlarımızdan normale aldık. Tabii yerler ıslak, asfalt soğuk. Üzerine ilaçlarda yazdık lastik. Baktık. Biraz tabii patinaja kaldığı için araç 100. Fena gitmiyor. Az önce dediğim gibi ticari olmasına rağmen dolu bol oyuncaklı. Şimdi ufak tefek oyuncaklarından bahsedelim. 10 inç bir kadran, yine 10 inç bir multimedya ekranı var. 10 inç kadranda birkaç tane kadran seçeneği var. Onu şu göğsün altındaki tuşla değiştiriyorsunuz. Böyle basıyoruz. Mesela şu an radyo kanalını gösteren, hızı ve kameranın okuduğu yol tabelalarını gösteren bir kadranımız var. Diğeri de yan tarafta devir, öbür tarafta yakıtı gösteren, ortada yine hızı, okuduğu tabelaları gösteren bir kadran çeşitimiz var. Bunu bence gece modu olarak düşünebilirsiniz. Çok sade ve çok göz almaz. Burada yine bütün bilgilere ulaşabileceğiniz toplu halde bir ekran var. Sağ tarafa yakıt tüketimini vesairesini koymuş. Sol tarafa ilk gösterdiğim ekrandaki radyoyu koymuş. Burada da bu sefer su sıcaklığını ve yakıtın yan yana koymuşlar. Son ekranda da adaptif cruise kontrolün öndeki aracı olan mesafesini gösteren bir ekran var. Şimdi yol bilgisayarımıza sıfırladım. Testlerimizin sonucunda bu ekrandan aracın ne kadar yakıt tükettiğini görebileceğiz. Kadranlarımızdan bahsettik. Kadran ayar butonumuzun altında da bir tuş daha var. Bu tuşta da direksiyon ısıtma tuşu. Şu anda benim açık, direksiyon sıcacık. Yani direksiyon ısıtma olup da koltuk ısıtma olmaması bir ilginç. Her şey var. Direksiyon ısıtma var ama koltuk ısıtma yok. Keşke koysalarmış. Aslen 2 kollu olan bir direksiyonumuz var ama 4 kollu gibi dizayn edilmiş. Direksiyonun kenarları piyano bilek. Çok haz etmiyorum piyano bilekten, biliyorsunuz parmak izi vesaire, ama çok minimal tasarlandığı için parmak izini vesaireyi daha az gösterir. Göstermeme şansı yok. Direksiyonun sol tarafındaki tuş diziliminde hız limitleme ve cruise kontrol asistanının olduğu buton, tuşların hemen üstünde bulunan butonla da adaptif cruise'un öndeki aracı ne kadar mesafede takip edeceğini ayarlayabiliyorsunuz. 3 kademe yine. Bir hafif ticari için çok güzel bir özellik. Direksiyonun sağ tarafındaki tuş diziliminden de ses açma kapama, sesli komut ve işte menüler arası gezdiğim sırasında rehberiniz vesaire buradan kumanda edebiliyorsunuz.
biliyorsunuz. Multimedya ekranın hemen altında 2 tane havalandırma menfezi var. Menfezlerin ayarları bence gayet güzel ve çok göze batmayacak şekilde minimal tasarlanmış. Onun altında benim bu yeni araçlarda sevmediğim bir özelliği kaldırıp istediğim tarzda bir klima paneli koymuşlar. Buradan havalandırma şiddetini, yine çift bölge klima olduğu için sağ sol derecesini ayarlıyorsunuz. Onun içinde klimayı açma kapatma, mono yani tek bölgeye alma, iç sirkülasyon vesaire tuşları var. Manuel klima kadar güzeli yoktur. Çünkü klimayı ekrana koyduğunuz zaman araçta havalandırmayı ayarlarken cep telefonu kullanmaktan çok da bir farkı kalmıyor. Klima panelinin altında burada bir kablosuz şarj gözümüz var. Kablosuz şarj gözümüzde bizim anahtarımız var. Şu anahtarı göstereyim. Klasik Peugeot Citroen anahtarı. Hemen kablosuz şarjın yanında sol üst tarafta start stop düğmesi. Onun alt tarafında bir elektrikli park freni. Oradan aşağı doğru indiğimiz zaman da burada bir vites seçicimiz var. Vites seçicimizin artık Citroen Peugeot grubundan alışkınsınız. Üst tarafında park butonu, alt tarafında da manuel kullanım için manuele geçiş butonu var. Yani siz yine direksiyon arkasındaki kulakçılardan manuel kullanabilirsiniz şayet ama kendiniz manueli buradan çekmediğiniz zaman uzun süre sürüşlerde kendi otomatik manueli alıyor. Unuttuğunuzu farz ederek. Vites seçicimizin yan tarafında da bir tane sürüş modu seçici var. Sport vesairemiz yok ne yazık ki. Öyle bir durum söz konusu değil. 2 tane sürüş modu var. Biri şuradan göstereyim. Normal, biri Eco. Eco sürüşte arabanın gaz pedalı biraz daha tepkisiz hale geliyor. Bütün olayı bu. Şurada hazır kırmızı yanmışken bir daha sıfırdan diksek mi? Şöyle sport modu alalım. Normal modu alalım. Araçta spor yok. Yine yaya çizgisine denk geldik. Biraz patinaj yapacağız ama. Hani acaba direksiyonun arkasından ben kulakçıdan vites atsam mı diye düşünürken o kadar kararında vites atıyor ki dizel araçlarda bazen devri çok uzatıyor. 100 bu arada. Devri çok uzattığı için aracın ölü devir bandına denk geliyor ve çok bağırıyor gitmiyor araba. Bunu da öyle ayarlamamışlar. Gayet yerinde. Boost'un bittiği yerlerde, gücün bittiği yerlerde vites atmasını sağlıyor. Bence olmuş. Yine göğüsten devam edecek olursak orta panelin yanında 2 tane USB Type-C girişimiz var. Birçok araçta USB Type-C kullanılıyor biliyorsunuz. Saklama alanlarından birisi. Şurada şöyle bir gözümüz var. Bir düğmeli çıt çıtlı bir şey yok. Böyle el yordamıyla kaldırıp indirebiliyorsunuz. Şurada bir torpido gözümüz var. Torpido gözünün sürücü kullanıma odaklı yapmamışlar muhtemelen. Buradan yetişmesi çok zor. İçine hiçbir şey koyamazsınız. Anca atıp kapatırsınız. Saklama alanları yönünden dolu dolu. Dediğim gibi kapı işleri 2 bölme. Keza burada aynı. Arka kapı işleri de öyle. Arabanın her tarafını kullanmışlar. Mesela örnek veriyorum. Şurada bardaklıklarımız var. Bagaj bölmesinin olduğu taraftaki bardaklıklara çoğunuz bir anlam verememiş. Şimdi bu arabanın yurt dışında 7 kişilik olanları var. Onlar için yapılmış bir sistem. Ama örnek veriyorum. Aracınızı manzaralı bir alana çektiniz. Yanınızda manitanız. Bagajı açtınız. Çıtır çıtır yağmur yağıyor. Bagajda güzelce yiyeceğinizi içeceğinizi koydunuz. Oradaki bardaklıkları mis gibi kullanırsınız. Bakalım şerit takibi deneyelim. Şurada biraz dönüşümüz olacak. Bakalım döndürüyor mu? Vallahi döndürdü. Vallahi döndürdü. Şimdi bu tarafa. Evet tamam. Tuttum. Tamam korkma tamam şu. Araç cam tavan olduğu için bu panel biraz görseli etkiliyor. Ne yalan söyleyeyim. Yani ben komple cam isterdim. İşte gece yolculuklarında gökyüzünü izlemek isteyebilirsiniz. Bu biraz onu engelliyor. Burası şeffaf tasarlanmış. Ayrıca bunu da belirtmek istiyorum. Zenit cam kullanılmış. Cam tavanın perdesi elektrikli olarak buradan açılıp kapatılabiliyor. Şu an kapatamıyorum benim kameram takılı olduğu için. Cam tavan perdesinin olduğu butonun hemen ilerisinde sesli yardım ve SOS butonu var. Artık bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. Kaza anında basamazsanız dahi yardım geliyor aracın olduğu bölgeye. Ayrıca kaza yaptınız. Buradan yine yardım çağırabiliyorsunuz. 112'ye bağlanıyor. Hemen ön tarafında tuşlu bir harita okuma lambaları, iç aydınlatma butonu ve onun altında da eski tip bir kemer ikaz uyarı lambaları var. Yani şunları dokunmatik yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Bence güzel olurdu. Belki bir sonraki kasada yaparlar. Aracın dikiz aynasına gelmek istiyorum. Dikiz aynası eski tip. Yani çok eski tip. En azından Shine Mall'da yine elektrokrom bir ayna konulabilirmiş. Of direksiyonum sıcak ya. Dedim ya dolu dolu diye. Arka sürgü kapıların camları da elektrikli. İyi düşünmüş bir detay. Buradan böyle kendiler renkli olan camlarımızı açıp kapatabiliyoruz. Bir yere kadar iniyor. Kapının alt kısmı müsaade etmediği için camları bir yere kadar indirebiliyoruz. Ön camlarımıza bakalım çift cam mı? Çift cam değil ama cam çok kalın. Ses yalıtım için böyle bir şey yapmış olacaklarını düşünüyorum. Görsel itibariyle çok ferah. Arabanın her tarafı cam. Tavan cam. Yan camlar zaten büyük. Her tarafı cam. Ama ufak tefek benim gözüme batan tasarım sıkıntıları var. Bunlardan biri mesela şu. Dış kaplama içeriden görünüyor. Şu göğsü şuradan şu şekilde uzatabilirlerdi. Uzatmamaların nedeni buraya kol koymadan kaynaklıdır ama ne yalan söyleyeyim içeriden bakınca şu görüntüsü hiç hoşuma gitmiyor. Bu kasa geçişlerindeki ilk çıkan biliyorsun Peugeot'lu ortak Rifter'lardan Berlingo'lara kadar hep aynı sıkıntı. Yani şu görüntü benim motivasyonumu düşürüyor bu arabayla alakalı. Ben 1.76 boyundayım. Benim boyuma göre ön koltuk ayarımı yaptığında arkadaki diz mesafesi inanılmaz. O kadar geniş ki ferah böyle arka koltukla ön koltuk arası mesafe inanılmaz. Koltukların zaten kumaştan az önce bahsettik. Renkler bu şekilde. Ön koltukların arka tarafında masalar var. Açılıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok fazla ağırlığa gelir mi bilmiyorum. Sonuçta üzerine tencere koymayacaksınız ama güzel düşünmüş bir detay. Ön koltukların hemen yan tarafında tabi buraya kolçak koyamadıkları için dirseklik koymuşlar. Bence kullanışlı. Ayarı var mı? Ayarı yok. Sabit. Araç multimedyasına telefonunuzla görüntü alabileceğiniz Apple CarPlay ve Screen Mirroring var. Güzel düşünmüş bir detay. Çünkü içerisinde ben navigasyonu göremedim.
Şimdi 130 beygirlik 250 Nm tork sunan alıştığımız 1.5 dizel motoru şehir içi karma kullanımda 5.6 litre yaktığı söyleniyor. En düşük tüketim verisi de 4.9'muş. Zaten yol bilgisayarından göreceğiz bunu. 4.9 aslında yakılabilir ama dediğim gibi şu Eco modda çok sakin kullanmanız lazım. Fabrika verisi son hızda videonun başında belirttiğim gibi 181'miş. Şimdi şuradan normal modu alıp ufak bir sıfırdan kalkış ve devamında son hız testi yapmak istiyorum. 5, 4, 3, 2, 1 kapattık. Anlık tüketime bakmak istiyorum. Tam gaz gidiyorum çünkü. 20 litre yazıyor. A few minutes later. Yani 1.90'lık yüksekliğine ve ticari bir araç olmasına rağmen kaçta gidiyoruz? Şu an 193'te viraja giriyoruz. 195. Yatma yok arabada. A few minutes later. 209. 211. Belki 215 der mi? Demez. 211'de bittik. Bence güzel. Hafif ticari bir araç için. Şimdi şurada da bir fren testi yapmak istiyorum. 170-180'lerde. 5, 4, 3, 2, 1. Acayip duruyor. 1500 kiloluk bir arabayı hakikaten zımbalıyor yere ki üzerine lastikler, yazlık lastik. Daha iyi durabilir miydi? Dururdu tabii ki ama bu araç ticari bir araç. Ticari bir araç için beklediğim performansın çok üzerine bir performanslar yedi. Daha iyi olabilir miydi? Olur tabii ama yani normal binek araçlar gibi ağırlık dağılımı vesaire tabii bu araçta elde etmek zor. Ben beğendim frenlerini. Biz şu zamana kadar incelememizdeki sert kullandık. 5.9 litre yaktırmışlar ve bence yine güzel rakam bu kullanmaya. Araç 5 gövde rengiyle geliyor ve Shine ve Shine Bolt donanımında farlar led var. Ama benim dikkatimi çeken bir şey stoplar led değil. Bayağı bildiğimiz eski dizayn içinde halojen ampul olan stop tasarımı var. Ön tampon altı, yan kapı altları ve arka tamponun altı mat plastik materyale tasarlanmış. Ufak tefek sürtmelerde daha onarımı kolay. En azından değişimi yapılabilecek materyaller olduğu için bence güzel düşünülmüş. Yerlerimiz ıslak. Şurada bir gaza oturmak istiyorum ama şanssızlığımız son birkaç çekimimiz hep ıslak zemine denk geldi. Biraz kafadan kayma yapıyor. Şurada da bir asfaltımız müsaade ederse ki çok zor. Biraz kurumuş olsaymış keşke. Şurada şöyle sağa oturup burası güneş aldığı için biraz asfalt kurumuş. ESP çok güzel sokuyor araba içeride. Yani 90'da döndü bir ticari araç için. Bu arada bu şekilde yol tutmasının sebebi de üzerindeki 17 jantlar. Lastik profili daha az, daha ince. Çok rigid dönmesini sağlıyor. Yatmasına engel oluyor en azından lastik esneyip. Hemen orta konsolun alt tarafına gelirsek burada iki sürgülü bir bölmemiz var. Burası gayet derin. Vites seçicinin neredeyse altına kadar iniyor. Burada bir 12 voltluk çıkışımız var. Burada USB koymamışlar zaten gözün üzerinde USB olduğu için. Burada da yine çok derin olmayan içi keçe kaplı. Niye burayı yapmamışlar anlamadım. Burası plastik, buranın altı keçe kaplı. Yani burası ses yapacak, burası yapmayacak diye bir şey yok. Buranın da kaplaması lazım bir keçe. Şu sürgülerimizi kapatalım. Kolçağımızı indirelim. Ay. Araç dışından devam edecek olursak bence yükleme için iyi düşünmüş bir detayı var. Bagaj camının ayrı açılması. Bagaj açma butonu biliyorsunuz plakalığın hemen üzerinde yer alıyor. Orta tarafından bastığınız zaman bagaj yukarı açılıyor. Sağ tarafına doğru bir düğmemiz daha var. O düğmeden bastığınız zaman da camı açıyor. Şöyle bir güzellik düşünmüşler. Cam açıkken bagajı açmıyor. Niye? Örnek veriyorum. Tavana alçak bir kapalı otoparktasınız. Bagajı açabiliyorsunuz. Tavana değmiyor. Ama camı açtınız, bir şey koydunuz. Daha sonra bagajı açmanız gerekti. Cam açıkken bagajı açtığınız zaman dik konuma gelecek olan cam otoparkın tavan kısmına çarpıp kırılabilir. Çok da güzel olmuş. İnce detay. Kapıyı açtınız. Kendi otomatik P'yi alıyor araba emniyet gereğiyle. Şimdi bu ticari araçlarda genelde rüzgar sesini bu kapının dışarıdaki kapanış şekli yani kapanış yapısı etkiler. Bu arabada biraz tabii ki rüzgar sesi aldık. Aynalardan da biraz geliyor. Kapının ön direği oturma açısından da biraz geliyor. Yalıtım konusunda iki önceki kasa Berlingon üzerine birçok şey koymuşlar. Araçta da led farlar var. Uzun kısa far sistemle beraber harika çalışıyor. Örnek veriyorum. Otomatik fardasınız. Gece karanlıkta seyrederken karşı taraftan araç algıladığı zaman uzunlarını kısıyor. Kısalara geçiyor. Karşıdakinin gözünü almamak için. Yoldaki göz alacak etkenler bittiği zaman da tekrar uzunlara geçiyor. 90 km hızla giderken 2000 devir görmüyor. 1900'lerde, 1850'lerde falan kapıyor. Güvenlik donanımı olarak aynalarda 45 metrelik bir kör nokta uyarı sistemi var. Bu kör nokta uyarı sistemine ek olarak artık çoğu araçta standart haline gelen yorgunluk algılama ve çarpışma önleme sistemleri var. Adaptif cruise'u açtım. Şu an 80 ayarlı. Hem de şerit takibimiz de açık.
Birazdan uyarı verecek çünkü bir süredir tutmuyorum direksiyonu. Tamam, direksiyon sistemini tuttunuz. Direksiyon sistemi bir de uyarısı sizin hayatta olup olmadığınızı kontrol etmek amacıyla bazı araçlarda 15, bazı araçlarda 20 saniye olarak belirlenmiş. Hayatta değilseniz uyarı veriyor. Ama bir müdahalesi yok. Yani bir süre siz direksiyon tutmadığınız zaman devreden çıkıyor. Zenit cam tavanından çift açılır bagajına kadar bütün her şeyini anlattığım yeni Citroen Berlingo bizlerleydi. Buradan aracı bize temin eden Ata Citroen'e tekrar teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi, aklına takılan şeyleri alta yorum yapmayı, hatta unuttuğum şeyleri de ekleyebilirsiniz. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.